Şehirde sakız çiğneyen birini de göremedim. Korktuğum için ben de sakız çiğnemedim. İnsan insanı elektrik vererek öldürmez. Singapur'dayım. Bu küçük balıkçı kasabasının kaderi 1819'da ortak bir kimlik yaratacak elinizde hiçbir enstrüman yok. Beni bir de böyle çantalı gördükleri için muhtemelen iyice dikkatlerini çektim. Nasıl olacak? Boss olunca kendime geliyorum yemin ederim. Terzi lazım olursa Center'a gideceğim, hala bulamadım Mustafa Center. Selamünaleyküm. Do you know where is Mustafa Center? Chinatown'dayım. Için dünyanın en ünlü otellerinden biri olan Marine Seydebend'in terasına çıkacağım. Bir düzen toplumu mu? Yoksa her şeyin müthiş çalıştığı bir başarı hikayesi mi? Bunun kararı artık sizden. Singapur'dayım. Buranın sokaklarında yürürken zaman zaman cesur yeni dünya distopyasının içinde sıkışmış bir karakter, zaman zaman da Thomas More'un Ütopyası'nda gibi hissediyorum. İlk bakışta Singapur, modern dünyanın en kusursuz örneklerinden biri gibi gözüküyor. Sokaklar tertemiz, hayatımda gördüğüm en güvenli şehir. Her şey olabilecek en optimal düzeyde çalışıyor ve bunun yanında insanlar ve ülkenin kendisi oldukça zengin. Ama ben bu kadar kusursuz ve steril gözüken yerlerin aynı zamanda içerisinde en çok soru sorulması gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu yolculuk boyunca Singapur'un aslında gerçekten bir mucize hikayesi mi yoksa kusursuz işleyen bir düzen toplumu mu olduğunu sizlerle beraber sorgulamaya çalışacağım. Şu an Singapur'un en ikonik, en turistik yerlerinden birindeyim. Merlion Çeşmesi. Merlion Çeşmesi bir aslanbaşı kısmı. Efsaneye göre yüzyıllar önce buraya bir prens geliyor ve sözde bu adada bir aslan görüyor. Dolayısıyla burayı da aslanlı şehir anlamına gelen Singapur adını koyuyor. Alt taraftaki balık kuyruğu ise Singapur'un bir zamanlar küçük bir balıkçı kasabası olan köklerini temsil ediyor. Bu küçük balıkçı kasabasının kaderi 1819'da British East India şirketi adına buraya gelen Stamford Raffles'ın burada bir liman kurmasıyla tamamen değişiyor. Bundan tam 5 yıl sonra 1824 yılında burası resmi olarak bir İngiliz kolonisi haline geliyor ve dünya ticaretinin en önemli limanlarından birisi burada kuruluyor. Çünkü burası Hindistan ile Çin arasındaki ve daha da geniş anlamda Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin en stratejik güzergahlarından biri olan Malaka Boğazı üzerinde duruyor. Singapur sonraki yıllarda sömürge liman ekonomisinin en önemli düğümlerinden biri haline geliyor. Yani en başından bu şehrin yükselişinin hikayesinin daha o zamanlar 19. yüzyılda dünya ticaret ağlarına eklemlenmiş olmasında yatıyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Singapur, Britanya'nın Asya'daki en önemli ticaret ve liman noktalarından birine dönüşmüştü. Ama savaş sonrası İngilizler çekilmeye başlayınca Singapur'da bambaşka bir siyasi döneme girdi. 1959'da kendi iç işlerini yönetme hakkı kazandı ve Lee Kuan Yew da ülkenin ilk başbakanı oldu. Ardından kısa bir süre sonra Malezya Federasyonu'na katıldı. Ama bu birlik etnik ve siyasi gerilimler yüzünden pek uzun ömürlü olmadı ve artık 1965'e gelindiğinde Singapur bağımsızdı. Singapur'un asıl kırılma da tam bağımsızlık sonrası başlıyor. Çünkü düşünün ki Malezya Federasyonu'ndan kovulmuşsunuz. Elinizde ne su var, ne herhangi bir doğal kaynağınız var. Yiyecek, enerji bakımından tamamen dışarıya bağımlısınız. Bence hepsinden de önemlisi ortak bir kimlik yaratacak elinizde hiçbir enstrüman yok. Ülke tamamen farklı etnik gruplar arasında bölünmüş durumda. Dolayısıyla sıfırdan bir ülke inşa etmeniz gerekiyor. Tüm bunları düşününce şu an eğer bir başarı hikayesi görüyorsak bunun çok sağlam bir zeminden başladığını değil de çok kırılgan bir arka planının olduğunu görebiliyoruz. Tam da bu güvencesizliğin, kırılganlığın ortasında
Singapur'un kurucu fikri ortaya çıkıyor. Hayatta kalmak için disiplin. Yani devlet özgürlükleri genişleterek değil, toplumu adeta bir mühendis titizliğiyle inşa ederek var olmanın yolunu seçiyor. Lee Kuan Yew'un yaptığı ilk şey, bu doğalabilecek toplumu bir arada tutacak sert bir çerçeve kurmak oldu. Devleti güçlendirip kamusal alanı çok sıkı bir şekilde kontrol etti. Ortak kimliği de eğitim, kamu konutları ve ortak dil İngilizce üzerinden kurmaya çalıştı. Aynı anda Singapur'u yabancı yatırım için güvenli bir yer haline getirerek limanın hacmini genişletip ekonomiyi büyütmeye odaklandı. Yolsuzluğa karşı çok sert bir sistem yaratan Lee Kuan Yew güçlü bir bürokrasi inşa etti ve Singapur'u disiplinli bir kalkınma modeline soktu. Singapur'da garip garip yasaklar var. Örneğin burada sakızın ithalatı yasak. Sakız çiğnemek yasak diye de bir mit var. Ama resmi kaynaklarda öyle bir şey göremedim. Ama şehirde sakız çiğneyen birini de göremedim. Korktuğum için ben de sakız çiğnemedim. Bunun dışında elektronik sigara, vape tamamen yasak. Sigara sadece belirlenen alanlarda içebiliyorsunuz. Şehrin belirli bölgelerinde designated area'lar var. Yani belirlenmiş bölgeler var. Sadece orada ve ayakta sigara içebiliyorsunuz. İnanılmaz rahatsız edici bir şey bence. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Ama birkaç yıl önce buraya Malezya'dan 500 gramdan fazla uyuşturucu soktuğu için yargılanan bir adam var. 3 gün önce bu adamı elektrik vererek öldürdüler. Yani adamı idam ettiler. İnanılır gibi değil hakikaten. İnsan insanı elektrik vererek öldürmez. Ben de kendi adıma bir şehirde hem bu kadar rahat, güvenli hem de bir o kadar rahatsız hiç hissetmemiştim. Hayatımda nereye gidersem gideyim, trafikte araba yoksa, kırmızı ışık yanmıyorsa karşıdan karşıya geçerim. Burada hakikaten yemiyor. Her yerde kamera olduğu için bir şekilde beni bulurlar, ceza yazarlar diye korkuyorum açıkçası. Devletin yukarıdan kurmuş olduğu bu düzenin içerisinde aşağıda akan bir ritim de var. Bugün göçmenler, inşaat işçileri dahil hiç kimsenin çalışmadığı tek gün, pazar günü. Hey! How are you? Çok güzel akan bir ritim var. What is this actually? Is this kind of a tournament? Yeah. Okay. Among the girls? Yeah, among the girls. Okay. Only all girls. Like school-wise or? Only OFW, domestic helper playing here. Ah, domestic helpers. Yeah. Ah, it's amazing. Every Sunday? Yeah, every Sunday. Really? Yeah. Amazing. Yeah, this place for the domestic helper, if you want to enjoy, then there's activity here. Yeah, All yeah. here is, then some also Indonesian over there. Okay, have a nice day. Thank you so much. Bye. Beni bir de böyle çantalı gördükleri için muhtemelen iyice dikkatlerini çektim. Şimdi rotamı Kampong Glam'a çeviriyorum. Singapur'un tarihi Arap ve Malay Müslüman mahallesine. Burası ülkedeki Müslüman azınlığın sadece dini değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel varlığını da en canlı hissettiren bölgelerden biri. Ve tabii ki Türk restoranlar. Gördüğüm 9. Türk restoranı. Ben yemek konusunda çok bilgili bir insan değilim. Genelde bulduğumu yiyorum. Ama ilk defa bir tavsiye vereceğim. Türkiye'ye gittiğinizde yemeniz gereken ilk şeylerden biri pide. Singapur'a geldiğinizde de yemeniz gereken ilk şey gene pide. Enfes. İlan ederken, Cumhuriyet ilan ederken 1965, 1966, 1967 senesinde gene gruplar çıkıyor, çetecilik çıkıyor, bilmem ne yapıyor. Buranın işte Başbakanı, Cumhurbaşkanı bir araya geliyor, meclisi topluyorlar. Yusuf İshak'la Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, evet. Diyor ki, arkadaş nasıl olacak? Burada Geylan Sarayı diye bir alan var. Ne sarayı? Geylan Sarayı diye Geylan büyük bir alan var. O alanı kazıyorlar, 100 tane kazık dikiyorlar. Ne diyorsun ya? 100 tane kazık. O grupların başındaki
kadın erkek demeden 88 tanesini alıp canlı canlı o kazıklara dikiyorlar. Abi ciddi misin? Bizim Daha ilk kaz- bağımsızlık yıllarında. İlk bağımsızlık yıllarında. Zaten ondan sonra hiçbir şekilde bir şey anlaşmamazlık kalmadı ülkede. Hepsi böyle İbreti alem olsun diye. ve bu 88'i kazıklara koyunca diyor ki 12 tane kazık burada daha duruyor. Buyurun gelin isteyen varsa. Yani bu adaletsizlik nedir kardeşim istediğiniz? %85'i Çinlidir, %10'u Malay'dır, %5'i Hintlidir. Herkesin eşit şekilde hakları vardır. Hintçe 100 bin, 200 bin bir nüfusu var, resmi dili var. Evet. Malayca resmi dil, Çince resmi dil, ortak dilleri de İngilizce. Çok yoruldum. Burası Singapur'un en eski mahallelerinden biri. Singapur'un en büyük 3. etnik grubu Hintlilerden oluşuyor. Ben de şu anda Hintlilerin mahallesi olan Little India'ya geldim. Yani Küçük Hindistan'a geldim diyebilirim. Ve kolonyal mimarinin önemli örneklerini görebilirsiniz. Hindistan mahallesi cıvıl cıvıl. Singapur'un geri kalanından çok farklı. Abo, yürümek imkansız. Bir de ben kocaman çantaylıyım. Kaos olunca kendime geliyorum yemin ederim. Terzi lazım olursa her zaman buradayız. Hindistan cevizi. Tropik ülkelerin hepsinde çok yaygın bir konsept bu. Hindistan cevizi suyu içiyorsun. Ne kadarmış fiyatı? Selamünaleyküm brother. 250, perfect. Thank you. 2 dolar falan. Mustafa Center'a gideceğim, hala bulamadım Mustafa Center. 5 gündür mü 4 gündür şehirdeyim. Gördüğüm ilk çöp kovası. Ama şuraya bir atayım. Özlemiştik sonuçta. Budur. Diaspora burada. Baba selamünaleyküm. Do you know where is Mustafa Center? Is this way? Okay baba, gracias. Eyvallah. Mustafa Center'a geldim. Hintlilerin, özellikle inşaat işçilerinin, evlerde çalışan kadınların en çok takıldığı mekan. Özellikle pazar günleri. İçeriye hep beraber gidip bakacağız şimdi. Mustafa Center'ın en önemli özelliği 24 saat açık olması. Hey guys. Mustafa Center'da yok. Şöyle. Bence yemek sofraları farklı etnik kültürlerin bir potada eridikleri enfes bir buluşma noktası. Singapur için de bunun en doğru olduğu yerlerden biri. Gördüğünüz gibi Hawke Center'lar. Hawke Center'larda Asya'nın tüm farklı mutfaklarından farklı yiyecekleri bulmanız mümkün. Günün her saatinde çok tatlı bir kalabalık, daha az telefona bakan insanlar, daha fazla sohbet eden insanlar görebildiğiniz benim için Singapur'daki yegane yer diyebilirim. Bu müziği duyduktan sonra nereye geldiğimi zaten anlamışsınızdır. Chinatown'dayım. Çinlilerin buraya göçü daha çok Singapur'un bir İngiliz kolonisi olduktan sonraki döneme, yani 19. yüzyıla dayanıyor.
O zamanlar artık burası dünyanın en önemli liman kentlerinden biri oluyor ve bu birçok Çinlinin ilgisini çekiyor. Dolayısıyla buraya akın akın gelmeye başlıyorlar. Şu an burada popülasyonun %70-75'i Çin etnik kökenli insanlardan oluşuyor. Burası da Çin kültürünün en aktif, en canlı yaşandığı ve bana göre Singapur'un kalbinin attığı yer. Bu meyvenin adı büryan. Bütün Asya bu meyve için ölüyor. Singapur'da bunu iç mekanlarda yemek yasak. Çünkü iğrenç bir kokusu var. Bilmiyorum, belki TikTok promotion'u ama sokakta kime denk gelsem herkes bana bu meyveden denememi söylüyor. İnsanlar ölüyor bu meyveye, bakın. Hapur hupur yiyorlar. No season eh. This one normal. This one 1 for 20. Ben özellikle bir şehir geziyorken insanların o şehirde bir bakış açısına yerleşmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bir perspektiften o şehri okumaktan bahsediyorum. Bu taraf daha güzelmiş. Kimisi için bu mutfak olabilir, kimisi için kültür, sanat, müzeleri gezmek üzerinden olabilir. Benim bakış açım tamamen şehrin tasarımı, trafiğin yayalar için mi yapılıp yapılmadığı, hangi farklı sosyoekonomik gruptan insanların hangi farklı mahallelerde oturup doğal olarak yerleştirildiği, bu farklı sosyoekonomik gruptan insanların şehir içerisinde nereden nereye nasıl hareket ettiği. Bunlar üzerinden bir şehri okumaya başladığımda zaten geri kalan kısımlar da üst üste binip açılıyor. Singapur'da hakikaten bunun için açık hava cenneti. Çünkü burası 1960'lardan bağımsızlıktan sonra her 5 yılda bir yenilenen bir master planla yeniden inşa edilmiş. Singapur'da şehri anlamanın en iyi yollarından biri bence konut sistemine bakmak. Çünkü burada şehir rastgele büyümemiş gibi görünüyor. Devlet çok güçlü biçimde nerede ne olacağını, insanların nasıl yerleşeceğini ve nasıl bir şehir dokusu kurulacağını belirlemiş. Bunu da en net HDB'de görüyorsunuz. HDB, Singapur'un kamu konut sistemi. Bugün nüfusun yaklaşık %80'i HDB'lerde yaşıyor. Ama burada ev sahipliği bizim alıştığımız anlamda tam bir mülkiyet değil. Evler çoğunlukla 99 yıllığına kiralanıyor. Yani ev sizin ama sonsuza kadar değil. Devlet size barınma, düzen ve güvenlik sunuyor ama aynı anda mülkiyetin sınırını, aidiyetin biçimini ve hayatın çerçevesini de kendisi belirliyor. Buranın bağımsızlık sonrası kültürel ve mimari değişimini göstermek için ikonik bir yerdeyim. Bir tarafta bağımsızlık ve kolonyalizm öncesi kültür cıvıl cıvıl hala yaşanıyorken hemen soluma döndüğümde devletin master planlarla inşa ettiği bu ruhsuz binaları görüyorsunuz. En başta kendimi Lee Kuan Yew'un yerine koyuyorum. İngiliz kolonisinden kurtulmuşuz. Sonra Malezya'dan kovulmuşuz. Ne suyumuz var, ne herhangi bir doğal kaynağımız var. Küçücük bir toprak parçası, hiçbir şey yetişmiyor. Popülasyonun yarısı okuma yazma bilmiyor. Kişi başına düşen milli gelir $500 civarlarında yıllık. Böyle bir senaryoda ne yapardım? Otoriteryen bir lider olup her şeyi bildiğim gibi mi yapardım? Yoksa Batı'nın normlarını takip edip özellikle Amerikan hegemonyasının bir uydusu mu olurdum? Lee Kuan Yew
hakikaten bu noktada anlaması çok zor bir insan. Kendisi Batı eğitimiyle büyümüş. Batı değerlerini çok iyi özümsemiş. Ama buraya geldiğinde de Doğu'nun kültürünü hala unutmadığını, onu daha çok önemsediğini, öncüllediğini belirtip bunun üzerinden bir propaganda yaratıyor ve 30-32 yıl yanılmıyorsam ülkeyi yönetiyor. Tabii bu zenginliğin en büyük lokomotifi buranın Malaka Boğazı üzerinde olmasının da doğurduğu bir avantajla kurulmuş kocaman bir limana sahip olması. Şimdi ben limanın görüntüsünü almak için dünyanın en ünlü otellerinden biri olan Marine Seydebend'in terasına çıkacağım. Yani şu gördüğünüz geminin oraya gideceğim. Sonunda o meşhur otelin tepesine çıktım. Her gittiğim şehirde oraya tepeden bakmaya bayılıyorum. Bu biraz ekstra oldu. Dünyanın her yerinden yüzlerce, binlerce gemi burada bilhassa dolum yapmak için bekliyorlar. Burası dünyanın en büyük konteyner limanı. Google'ın bile gemisi var orada, görüyorsunuz. Ne demeye gelmiş anlamadım ama. Singapur'dan bu kadar. İyisiyle kötüsüyle gezdiğimi düşünüyorum. Aşırı düzenli, disiplinli bir düzen toplumu mu? Yoksa her şeyin müthiş çalıştığı bir başarı hikayesi mi? Bunun kararı artık sizden. Yorum yaparsınız da mutlu olurum. Sevgiler ve de saygılar. Canım kardeşim Atlas şimdi bana şehir turu yapıyor. Welcome to Singapore. Welcome to Singapore.